Siena'nın meydanındayız. Mitingin arasında kaldık arkadaşlar. Peynir, şarap, dilim pizzalar. Geyik etimizi denedik. Yerini hemen gösteriyorum size. Günaydın. Gözümüzü yine başka bir şehirde, başka bir yerde açtık. Bugün sabah erkenden Siena'ya geldik. Şu an Siena'nın meydanındayız. Siena, İtalya'da UNESCO tarafından Dünya Kültürel Miras olarak kabul edilen bir şehri. Bugün orayı geziyoruz. Yaklaşık böyle bir saat kadar bir vaktimiz var. Şu an şehir merkezindeyiz. Bu şehir merkezinde şu görmüş olduğunuz yerler Meryem'in kanatları olarak geçiyor. Burada toplanıyormuş insanlar. Ve bu tarafta böyle at yarışları oluyormuş. Eski zamanlarda yapılıyormuş tabi. Burası gördüğünüz gibi en güzel meydanlarından bir tanesi. Şimdi bir de burada çok güzel bir kafe var. Oraya gideceğiz. Hem biraz böyle tatlarını tadacağız hem de kahvemizi yudumlayacağız. Şehrin tadını çıkartacağız. O sırada böyle güzel sokaklarını gezeceğiz. Sizlere de onları göstereceğim. O zaman Siena gezimiz başlasın. Mitingin arasında kaldık arkadaşlar. Evet, şimdi içeriye girdik, siparişlerimizi verdik. Hem kahve söyledik hem de bir de şöyle karışık tatlı tabakları var. Buranın favori olan ürünlerinin olduğu karışık tabaktan söyledik. Hemen dedik onu deneyelim. Meydana karşı belki bir kahve içeriz orada diye dinlenirken. Gelirsiniz burayı da deneyin çünkü en meşhuruymuş. Bademli kurabiye var bunun içerisinde. Onu biliyordum gelmeden önce. Ama sonra öğrendik ki böyle karışık bademli olan diğer kurabiyeleri de var, dedik ki onlardan da alalım. Hepsini dedik, tadına bakmış oluruz. Siena'daki ufak gezimizden sonra yine UNESCO Dünya Kültürel Miras listesine girmiş olan San Gimignano şehrine geldik. Burada güzel tadımlar bizi bekliyor. Peynir, şarap, dilim pizzalar burada denememizi tavsiye ettiler. O yüzden biz de hemen koştur koştur buraya geldik tabii ki de. Şimdi şehrin içerisine giriyoruz. Dediğim gibi burada tadımlar yapacağız, şehri gezeceğiz. Aynı zamanda bir de çikolatacı var. Çok güzel şaraplar ve peynirlerle deneyimleyeceğiz. Ama ilk önce biraz şehir turu. Peynirlerimizi, şarabımızı ve geyik etimizi denedik. Yerini hemen gösteriyorum size. Bakın şu arkamda görmüş olduğunuz yerde. Şimdi biz onların tadına baktık ama şehri gezdikten sonra dönüşte ürünlerimizi tabii ki de alıp İstanbul'a götüreceğiz.
Burada böyle sadece tadımla kalmıyoruz. Aynı zamanda yemek için de alıyoruz. Geyik eti bizim pastırma gibi yapıyorlar burada. Çemensiz. Lezzetliydi. Aynı zamanda bir de parmesan var. 5 yıllık bir parmesan vardı. Onu da alacağız ama dediğim gibi önce bir şehir turu, sonra buraya gelip ürünlerimizi alıyoruz. Aynı zamanda burası buradaki en ucuz yerlerden bir tanesi. Aklınızda bulunsun, gelirseniz şu arkamda gördüğünüz yerden alın mutlaka. Evet, hemen ufak bir karar değişikliği yaptık. Dedik ki biz çok açız. O yüzden hemen dedik pizzamızı, çikolatamızı deneyelim. Daha sonra gezelim. Fotoğraflarımızı çekilelim. Sonra güzel bir yerde şöyle kahvemizi içelim dedik. Da işte böyle yapıyoruz. Azeri kardeşlerimle gidiyoruz. 20'a gidiyoruz. Yemeğimizi yedikten sonra hemen yanında çikolatacımız var. Çikolatacımıza gidiyoruz. Tatlımızı da yiyoruz. Modumuzu yakılıyoruz efendim. Yok, geçmedik. Şurası pizzacı. Hep yolları ben mi öğreteceğim size arkadaşlar lütfen? Ben gelmeden önce her şeyi o kadar araştırdım ki böyle işte adam anlatıyor işte rehberimiz şurası pizzacı vesaire. Ben ondan önce diyorum ki burası pizzacı, bak burası çikolatacı vesaire diye. Araştırmak önemli. Siz de bu videoları izledikten sonra rahat rahat gezebilirsin benim sayemde. Bak yine iyisiniz ha. İyi ki ben varım. Allah beni başınızdan eksik etmesin yani. Bakınız. Hay. Evet. Vallahi iyi ki varsın. Sen olmasaydın pizzacıyı falan bulamazdık. Açtık. Ben olmasam açtık falan. İlk durağımız olan pizzacımıza geldik. Bakın pizzacımız burası. Şu arkamda görmüş olduğunuz şehrin giriş kapısı hemen. Pizzacı da hop hemen bu tarafta. Bunun yan tarafında da şurada da o bahsettiğim çikolatacı var. Aklınızda bulunsun. Şimdi pizzalarımızı deneyelim. Bu arada dilim pizza deneyeceğiz burada. Dilim pizzası meşhurmuş buranın ve normalde İtalya'da dilim pizzalar çok iyi olmazmış. Ama bu adam nasıl yapıyor bilmiyoruz. Dilim pizzası gerçekten çok iyiymiş diye duyduk. O yüzden biz de buraya geldik. Evet, şimdi pizzalarımızı yedik. Gerçekten çok lezzetliydi. Gelirseniz mutlaka deneyin. Denendi, test edildi, onaylandı. Şimdi hemen onun yan tarafında çikolatacıya geldik. Çok güzel çikolatalar yapıyorlarmış. Şimdi hem çikolatalı deneyeceğiz burada hem de eğer beğenirsek birkaç tanesini satın almayı düşünüyoruz. Şimdi içeriye çikolatacıya girelim çünkü her yerden çikolata akıyor burada.
dünyada üst üste 2 defa dondurma şampiyonu seçilen yerde dondurma deniyoruz arkadaşlar. Çikolatalısı, Toscano fıstığı öyle dediler. Ondan sonra bir de karamellisini deniyoruz şimdi. Karamellisi güzel. Bu da çok iyi. Fıstıklı olan. Kilosu ne kadar dedim de 25 euro. Bu da çok güzel. Ben hepsini çok beğendim. San Gimignano'da mikrofonum uçurumdan aşağıya düştüğü için onu aramak zorunda kaldık. Tam da o sırada otobüsümüz kalkıyordu. Hemen hızlıca Allah'tan ki bulduk çünkü çalıların arasına düştü. Şimdi yola çıktık ve Pisa'ya geldik. Burada biliyorsunuz ki ünlü meşhur Pisa Kulesi'ni göreceğiz. Şöyle bir de beni Pisa Kulesi'yle tek çek. Evet, şimdi Pisa Kulesi'nin yanındaki katedralin içerisinde gezdik. Oradaki dünyaca ünlü tabloları da gördük. Gelirseniz eğer siz de içerisini mutlaka gezin. Şimdi hemen karşı tarafında bir vaftizhane var. Bir de orayı gezelim dedik. Pisa Kulesi, katedral ve vaftizhane hepsi yan yanalar zaten. Buraya geldiğinizde üçünü de ziyaret edebilirsiniz. Bu arada katedrale bazen para alıyorlar, bazen para almıyorlar ama bunun için karşı tarafta hemen şu gördüğünüz yerde free bilet istiyorum, yani bedava bilet istiyorum dediğinizde veriyorlar size. Bir deneyin, eğer verirlerse alır girersiniz, vermezlerse artık
Yapacak bir şey yok. Yani içerisini gezmek sanırım 16 euro gibi bir şeydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Öyle ufak bir bilgi de verdikten sonra artık şimdi vaftizhaneye geçebiliriz. Vaftizhaneye giremedik ya. Adamlar kapatmışlar. Tam son dakika almadılar içeri. O yüzden orayı ziyaret edemedik. Şimdi biraz şuralarda gezip kahvemizi içip artık otelimize doğru döneceğiz. Yarın, çünkü sabah erkenden Venedik'e gidiyoruz. Kotasını çok övmüşlerdi. Onu da deneyelim dedim. Gondol kişi başı 80 rengarenk evlerin olduğu Bruna Adası'na geldik. Hepimiz boklu Venedik sularına düşmekten korkuyoruz bu gondolda. Herkese günaydın arkadaşlar. Şimdi sabah erkenden yola çıktık 7.45'te. Floransa'dan şu an Venedik'e geldik. Venedik'e geçmek için ilk önce bir vapura binmemiz gerekiyormuş. O yüzden biz de vapura bindik. Şu an hem çekiyor hem çekiliyorum. Allah çektirmesin. Öyle şu an teknemizdeyiz. Gidiyoruz Venedik'in iç tarafına doğru. İlk önce San Marco Meydanı'na gideceğiz. Daha sonra akşam 8'e kadar falan buradayız. 7.30-8'e kadar buralardayız. Sonrasında gezilerimize tabii ki de devam edeceğiz. Bir yemek turu da yapacağız burada. Öyle ufakça bilgilendireyim dedim sizi. O zaman biraz Venedik'i gezelim. Sonra tekrardan görüşmek üzere. Herkes yemeklerini söyledi. Hepimiz aç olduğumuz için kimse konuşmadan şimdi yemeklerine devam edecek. Nasıl tadı? Gondoli'de yemeğimizi yedik. Panakotasını çok övmüşlerdi. Onu da deneyelim dedik. Ama sevmedik arkadaşlar. O yüzden şimdi hemen onun yan tarafında olan bir tatlıcıya gidiyoruz şimdi de. Şimdi bir şey diyeceğim. Az önceki yerden kanuli denedik ama yani hani o kadar kötüydü ki bir de en iyi pastanesi olarak söylemişler orayı. Çok kötüydü. Hiçbir şekilde yiyemedik. Hatta ben birazını çöpe atmak zorunda kaldım.
Şimdi gondola binmeye gidiyoruz. Bu arada gondol kişi başı 85 euro. Yani şeylere göre değişiyor bu arada. Hani gideceğiniz güzergahlara göre vesaire değişiyor. O yüzden gelmeden önce bir bakarsınız bunlara. Ya da hani 5'li biniliyor. Eğer tek kiralamak isterseniz de 125 euro tüm kiralayabiliyorsunuz. Öyle sizlere bu bilgiyi de vermiş olayım ve şimdi artık gondol keyfimizi yapalım. Yarım saatlik bir turumuz bizi bekliyor. Arkadaşlar şu an gergin dakikalar yaşıyoruz hep birlikte. Çünkü hepimiz boklu Venedik sularına düşmekten korkuyoruz bu gondolda. Evet. Az önce çok güzel anılar yaşadık. Nasıl şu an biraz sakinledim, düz gidiyor en azından. Şimdi şöyle bir karar verdik. Venedik'i biraz gezdikten sonra Burano ve Murano adalarına gidiyoruz ama Murano adasında çok fazla bir şey yok. O yüzden biz oradaki vaktimizi Burano'da harcayalım dedik. Şimdi buradan hemen teknemize biniyoruz ve ilk önce Murano, ardından da Burano adasına doğru yola çıkıyoruz. Ve dönüşe de tekrardan buraya geleceğiz. Burada da gezeceğiz. Böyle aklımızda güzel yerler kazıdık. Orada böyle sakin sakin kahveler içip böyle bir keyif yapmayı planlıyoruz. O zaman şimdi tekrardan bir tekne yolculuğumuz var. Tekne yolculuğumuz başlasın. Evet, rengarenk evlerin olduğu Burano Adası'na geldik. Gerçekten her şey çok güzel gözüküyor. Bu arada bu evlerin rengarenk yapmalarının sebebi burası eskiden denizci bir halkmış. O yüzden evlerini rengarenk yaparlarmış ki evdeki işte çoluk çocuk, işte anneleri vesaire falan gelen denizcileri buradan görebilsinler, onlara el sallasınlar, hani evlerini bulabilsinler denizciler dedi. Böyle evlerin hepsini rengarenk yapmışlar. Böyle çok güzel bir ada, sakin, sessiz. Bu arada zaten bir meşhur bir caddesi var. Şu an oraya geldik. Burada külahta kızarmış deniz ürünleri, patates kızartması tatlarına bakabilirsiniz. Biz de öyle yapacağız. Aynı zamanda bir de en son şöyle bir buranın meşhur Aperol Spritz'i vardır. Onu böyle oturup sakin sakin içip keyfimize bakacağız diye düşünüyoruz. Öyle şimdi gelin hep birlikte biraz Burano Adası'nı gezelim.
Evet, güzel bir gün batımına karşı şu an Venedik'e geri dönüyoruz arkadaşlar. Buranın odası gerçekten çok güzeldi. Çok güzel vakit geçirdik. Karnımızı böyle hafiften doyurduk. Şimdi Venedik'e tekrardan geri dönüyoruz dediğim gibi. Orada da yaklaşık 2 saat kadar bir vaktimiz var. 2 saatte Venedik'te biraz gezip biraz keyfini çıkardıktan ve şaraplarımızın tadına baktıktan sonra artık otelimize doğru yola çıkacağız. Sizi şimdi biraz gün batımıyla baş başa bırakıyorum. Venedik'e geldik ama hava o kadar soğuktu ki hemen buradaki mağazalardan bir tanesinden kendime Venedikli bir sweatshirt aldım. Aynı zamanda üzerimde şu görmüş olduğumuz atkıyı aldım çünkü gerçekten bugün biraz üşüdüm. Özellikle teknede çok üşüdük. Aklınızda bulunsun, eğer gelecek olursanız buraya özellikle bu zamanlarda mutlaka yanınızda böyle, hani sabah aşırı sıcaktı. Şu anda da inanılmaz soğuk. Ona göre yanınızda mutlaka bir şeyler bulundurun. Aynı zamanda bir de Venedik'in gecelerini akalım dedim. Şu an ışıklı, ışıltılı ara sokaklarında biraz dolanıyoruz. Evet, şimdi Venedik'in en büyük, en görkemli köprüsüne geldik. Önünde biraz dedik ki fotoğraf çekilelim. Bu arada gecede şöyle gondol turu yapabiliyorsunuz. Işıklı sokakların arasında gezmek isterseniz güzel bir öneri olabilir. Yol üstünde bir pizzacı görmüştük. Şu meşhur köprüye giderken, şu arkamdaki köprüye giderken hemen solda bir pizzacı var. Şimdi oraya gidiyoruz. Pizzaları çok güzel gözüktü. O yüzden dedik ki bir dilim pizza atalım, sonra kahve içmeye gidelim diye. Evet, bakın geldik, şurası. Gördüğünüz gibi arkamdaki yer. Şimdi burada hemen bir pizza atıp kahve içmeye geçiyoruz. Evet, şimdi San Marco Meydanı'ndayız yine tekrardan. Buraya geldik çünkü burada Florya'da bir kafe var. Buranın en eski ve en güzel kafelerinden bir tanesi olduğu söyleniyor. Biz de dedik ki gitmeden hemen şöyle bir kahve içelim. Ondan sonra otelimize doğru yola çıkacağız. Ama öncesinde hem kafenin içini geziyoruz hem bir kahve yudumluyoruz. İçimiz ısınıyor. Ardından tekrar görüşmek üzere.
Verona'da en meşhur caddelerinden bir tanesi. Diğer mağazalardan daha yüksek fiyatlılar. Pazar günü olduğu için pazar yok. Memesini elleyerek dilek diledik. Günaydın arkadaşlar. Herkese şimdi sabah erkenden biz yine yollara çıktık. Tabii ki de Milano'ya gidiyoruz ama Milano'ya giderken yol üzerinde Verona'ya uğrayalım dedik. Çünkü burası da görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Biliyorsunuz ki Romeo ve Juliet'in aşklarını yaşadığı yer Verona. O yüzden dedik ki biz de bir Verona'ya uğrayalım. Aynı zamanda Romeo ve Juliet'in evini gezelim. Biraz Verona'yı gezelim. Ufak böyle bir şeyler atıştıralım. Ondan sonra Milano'ya doğru yolumuza devam edelim diye. Bu arada bir de Garda Gölü'ne de gideceğiz buradan. Verona'dan sonra Garda Gölü, en son Milano. Zaten ertesi gün artık İstanbul'a dönüşümüz başlamış olacak. Böyle ufak bir bilgilendirmeden sonra sizi Verona'da biraz tura çıkartıyorum. Yoruldum, koştur koştur geldik yine. Şimdi ise Verona'da en meşhur caddelerinden bir tanesindeyiz. Daha doğrusu İtalya'nın en güzel alışveriş caddelerinden bir tanesi. Yol tamamen mermerle kaplı. Giuseppe Mazzini Caddesi. Lüks markaların olduğu da bir cadde. Şimdi burayı geziyoruz. Bu arada burada hepsinden, diğer mağazalardan daha yüksek fiyatlılarmış. Öyle söylediler. Böyle de ufak bir bilgi vermek istedim burayla ilgili. Erba Meydanı'ndayız. Normalde burada haftanın 6 günü full pazar oluyor. Ama bugün pazar günü olduğu için pazar yok. Bir tek pazarı pazar gününe koymamışlar. Ama haftanın her günü görmüş olduğunuz bu meydanda pazar oluyormuş. Şimdi bu Erba Meydanı'nın hemen orada Romeo'nun evi var. Romeo'nun evini görmeye gidiyoruz. Ardından bir de hemen diğer sokağın karşı tarafında da Juliet'in evi var. Juliet'in evini de göreceğiz. Ardından biraz serbest ama dediğim gibi bir şeyler atıştıracağız. Biraz gezip fotoğraflayacağız. Ve sonrasında Garda Gölü'ne doğru yola çıkacağız.
Şey diyeceğim, çok kalabalık burası. Az önce kadının memesini elleyerek dilek diledik ve şu an Julietta'nın evinden çıkıyoruz. Bu arada isterseniz Julietta'nın evini görebiliyorsunuz. Bir de balkona da çıkabiliyorsunuz. Ekstra ücret ödeyerek ama çok fazla sıra var. O yüzden biz dedik ki çıkmayalım. Şimdi şehir merkezine doğru gidiyoruz. Orada biraz bir şeyler atıştırdık çünkü acıktık. Herkese tekrardan selamlar. Garda Gölü'nün kenarı tarafında bulunan ufak bir yerleşim yeri olan Sirmione'ye geldik. Şimdi burada biraz geziyoruz. Yemek yiyeceğiz ilk önce, ardından dondurma tadacağız. Sizle birlikte burayı gezmeye başlayabiliriz artık. Yemeği burada yedik. Bir de oranın dondurmaları meşhur. Hayvan gibi bir dondurma geliyor. Önünüze bitirebiliyorsunuz, ne âlâ. Öyle aklınızda bulunsun. Biz dondurmayı yememeyi tercih ettik. Çünkü başka bir yerde pizza yemek istedik. O yüzden şimdi oraya gidiyoruz. Dilim pizzacı var. Herkese tekrardan selamlar. Geliş yolunda o kadar çok trafik vardı ki normalde 1,5 saatte geleceğimiz yolu yaklaşık 2,5 saatte gelmiş gibi olduk diyebilirim. Aynı zamanda Milano merkezde de çok trafik vardı. Bugün pazar ve hava güzeldi. O yüzden böyle aksilikler yaşandı. Ama şu an neredeyiz size hemen gösteriyorum. Artık Milano'ya geldik. Katedralin önünde fotoğraflarımızı çekildik. Şimdi biraz bu tarafları gezeceğiz. Yemeğimizi yiyeceğiz. Güzel manzaralı bir yerde de bir şeyler içtikten sonra otelimize döneceğiz. Biliyorsunuz ki yarın artık İstanbul'a dönüyoruz. Yani tatilimiz bitmiş oluyor. Ama şimdi tatili bitirmeden önce gelin hep birlikte biraz Milano turu yapalım.
Evet, şimdi buranın meşhur alışveriş yeri olan Victoria Emanuel 2'nin içerisine girdik arkadaşlar. Burada bir dilek dileme spini var. Spin atıyorsunuz içeride dilek dileyerek. Onu yapacağız burada. Bir şey diyeceğim, çok şey geldi, salakça geldi. Tarihin ağzına sıçmışlar. Oymuşlar orayı. Dilek diledim 360 kızım derece ya. dönmek yeterli. Hani ondan sonra hangi? Bir anda şey olsa olmuyor mu? Telefon mu? Çekil. Bırakmayacaksın ha? Boğanın daşşakları ezildi ya. Nasıl, benim küçük kameramı sevdin mi? Ay bu kadar. Bir şey görmüyorum ki. Ya bütün her şey buradan çıkıyor işte bende. Evet. Hemen katedralin yan tarafında Rinascente diye yazılan bir yere geldik. Rinascente diye okunuyor ama hani size yazılışını söyleyeyim dedim. Bu arada 7 katlı burası. En üst katında rooftop var. Burada yemekleri vesaire yiyebiliyorsunuz. Aynı zamanda bir de alışveriş de yapabiliyorsunuz. Kozmetikten giyime, giyimden yemeğe her türlü şeyi burada bulabilirsiniz arkadaşlar. Bilginize. Rinascente'nin en üst katında, yani 7. katında Maio diye bir restoran var. Gördüğünüz gibi hemen katedrale bakıyor. Buraya önceden mutlaka rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Şu an çok kalabalık. Biz geldik, yerinde bir şansımızı deneyelim dedik ama çok kalabalıktı. O yüzden şimdi başka bir yere gidiyoruz. Hemen katedralin çapraz tarafında Aperol diye bir mekan var. Oranın manzarası da güzel. Eğer orada yer bulursak orada bir şeyler içmeyi deneyeceğiz. Bakalım, şimdilik bilgilerimiz bu kadar. Evet, arkamda görmüş olduğunuz La Scala dünyanın en ünlü, en güzel opera binalarından bir tanesi. Bir de beni onunla tek çek. Nasıl ama? Yedik mi bir hafta koca İtalya tatilini? Yedik valla. Şimdi uçağa doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tabii ki de vloglarımızın, eğlencelerimizin devamı gelecek. YouTube kanalımıza abone olup bizi izlemeyi ve takip etmeyi unutmuyorsunuz. Şimdiden herkese mutlu, huzurlu günler, aylar, haftalar, yıllar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.